Said Nursi Hazretleri nereli? Hatırlayan var mı? Bitlis. Neresinden? Hizan. Onun neresinden? Nurs köyünden. Kaç yaşında çıkıyor köyünden? 9 yaşında çıkıyor. Çıkıp nereye gidiyor 9 yaşında? Bitlis doğru nereye? Sen gizli gizli hastanede risale mi çalışıyorsun maşallah ya? Nereye gidiyor orada? Tayyi medresesine gidiyor. Şeyh Tayyi var ya Norşin'de. Tayyi medresesine gidiyor 9 yaşında. 9 yaşında köyünden çıkmış. Köyü neresiydi? Nurs köyü. Üstad Hazretleri yıllar sonra 40-50 yaşlarında Barla'dayken 1926'da sürgün ediliyor Barla'ya. Nurs köyünün yakınında Arvasi köyü var. Oradan birisi ziyarete geliyor Said Nursi Hazretleri'ne. Kendisi köyünden 9 yaşında çıkmış. Ne hatırlayabilir ki insan 9 yaşına kadar? Ona rağmen kendisini ziyarete gelen insana şunu soruyor. Filanca yerde, köyümde filanca yerde bir çeşme vardı. O çeşme hala akmaya devam ediyor mu? Köyümün filanca yerinde bir ceviz ağacı vardı. Acaba köyümdeki o ceviz ağacı hala duruyor mu? Düşünün 50'li yaşlara gelmişsiniz. Köyünüzden 9 yaşında çıkmışsınız. Ama hala oradaki hatıralar aklınızda. Ve Üstad Hazretleri o gelen misafiri gittikten sonra şöyle söylüyor. Eşya insandan ziyade hatıraları muhafaza eder diyor. Bir vefa örneği görüyor musunuz burada? Üstad Hazretleri'nin eşyaya vefası. Kendisi filanca mahkemeye giderken yolda yorulur ve bir çınar ağacının gölgesinde dinlenir. Mahkemeden dönerken aynı çınar ağacının gölgesine oturur ve ona bir vefa gösterdiğini ifade eder. Bizim eşyaya bakışımızı bir hayal edin. Her gün elimizden nice eşyalar geçiyor değil mi? Şimdi de öyle. Tablet var, masa var, aşağıda yemek var, kaşık var, çorba var, üstümüzde gömlek var. Bizim eşyaya bakışımıza bakın. Bir de Üstad Rahimullah'ın eşyaya bakışına bakın. Üstad Hazretlerinin bir gün kaşığı kırılır. Kaşığını talebesine verir, git bunu tamir ettir diye. Allahu alem herhalde böyle bakır gibi bir kaşık olsa gerek. Allahu alem o bakır kaşığı da kaynattıracak. Talebesi bakıyor, ya bu kaşıktan ne olacak gidiyor. Gidiyor Üstad Hazretleri'ni çok sevdiğinden ona yeni bir kaşık getiriyor. O kaşığı Üstad Rahimullah'a getirdiğinde Üstad diyor ki beni 40 yıllık dostumdan ayırdın diyor. Kırık bir kaşık. Kırık bir kaşığa bir insanın ülfet peyda etmesini düşünün. Onunla oluşturduğu ünsiyeti düşünün. 40 yıllık dostumdan beni ayırdın diyor. Allah Allah, inanılır gibi değil. Eşyaya bir böyle derinlemesine bakmak var. Yani maddenin içindeki manaya bakmak var. Bir de yüzeysel bakmak var. Maalesef bizim günlük hayatımız gibi değil mi? Elimizden nice eşyalar geçiyor değil mi? Demirler, betonlar ama baktığımız nazara bakalım. Üstad Hazretleri eşyaya yüzüstü bakmaya, dar bakmaya şöyle bir cümle söylüyor. Sathi nazar zulümattır diyor. Yani bir eşyaya gelişi güzel bakmak nedir? Zulümdür. Allah Allah, inanılır gibi değil. Yani dar bakan maddenin arkasındaki manayı göremez. O zaman ne yapması lazım? Tefekkür etmeli. Nedir tefekkür? Farkı fark etme marifetine tefekkür denir. Baktığın eşyadaki incelikleri görme kabiliyetine tefekkür denir. Anlaman gereken manayı çıkarmak için bir eşyaya yoğunlaşmaya, buyurun, tefekkür denilir. Neden önemli tefekkür? Şu yüzden önemli. Üstadın baktığı gibi bakmayınca elmadan elma kadar lezzet alıyoruz. Tantuniden tantuni kadar lezzet alıyoruz. Nasıl yani? Zaten bunlardan bu kadar lezzet alınması gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Bir de sana o eşyaları gönderen Sani Zülcelal'i o eşyadan tanımak var ki ondan daha fazla lezzet. Öyle değil mi? Allah Allah. Düşünün merhum Sultan Fatih. Ta o zamanlardan bizi düşünüp bize bir elma göndermiş. İnsan o elmayı yer mi? Yemeye kıyamaz. Neden? Çünkü elmayı yemekten alacağın lezzet bu kadarsa gönderenden aldığın lezzet onun çok üstüne çıkıyor. Günlük hayatta yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz şeylerden aldığımız lezzet onlar kadarsa bir de onu ne mana ile bize gönderdiğini bilsek ondan alacağımız lezzet çok daha derin, çok daha derin. Ve işin acı yanı şurası, biz bu eşyayı böyle okumaya mecburuz. Biz daha fabrika aşamasında, yaratılış aşamasında eşyayı böyle okuyacağımıza Allah Azze ve Celle'ye söz verip yemin ettiğimizden, akitleştiğimizden dolayı yaratıldık. Yani bizim yaratılmaz sebebimiz eşyanın arkasındaki esmayı keşfetmek.
maddenin arkasındaki manayı keşfetmek. Eğer bu nazarla bakarsan üstüne basıp geçtiğin bir sarı çiçek dünyalardan daha önemli mesajları sana iletir. Üstad Hazretleri Barla'dadır. Barla'ya Üstad Hazretleri tatile, ziyarete, keyfe mi gitmiştir? Hayır. Neye gitmiştir? Sürgüne. Yıl 1926, 46'lı ve ilerisi yaşlarda takribi 8 yıl orada kalacaktır. Garibandır, gurbettedir, mahzundur. Bir de bunun üstüne üstlük sürgündür. Kendisi Barla'da, gurbette yalnızlık acısı çekerken Barla'da sürekli çıktığı Çam Dağı'na çıkar ve Çam Dağı'na çıkarken yolda bir sarı çiçek görür. Sarı çiçeği görünce başlar ağlamaya ve şöyle söyler. Bizim memlekette de aynı bu sarı çiçekten vardı. Bizim memleket? Bitlis. Bizim memlekette de aynı bu sarı çiçekten vardı. Onu hatırladım der. Allah Allah. Bir sarı çiçek görünce ne var ağlayacak? Çiçeği herkes gördü ama herkes ağlamadı. Siz de gördünüz değil mi? Bir kampa gittiğinizde, bir mangala gittiğinizde aynı sarı çiçeği siz de görmediniz mi? Biz de gördüysek biz niye ağlamadık? Herkes Üstad Hazretleri gibi sarı çiçeğin arkasındaki ilahi muhabbeti keşfedemedi. Üstad Hazretleri o sarı çiçeği görür ve ağlamaya başlar. Birden şu mana gelir. Lütfen dikkat edin. Demek ki sen gurbette değilsin. Senin köyün kiminse burası da onundur. Köyünde bir sarı çiçek görüyor ve diyor ki bu sarı çiçeği köyüme Allah mühür olarak vurduysa benim köyüm Allah'a aittir. Aynı sarı çiçeği yani aynı özel hususi mührü dönüp gurbet ve yalnızlık çektiği Barla'da da görüyor ve şunu söylüyor. Barla'da da aynı mühür varsa burası da aynı Allah'a aittir. Madem hem Bitlis yani benim köyüm Allah'a aittir hem sürgün edildiğim yer yani Barla Allah'a aittir o zaman bana gurbet yoktur. Nasıl mana? İnanılmaz değil mi? Gurbetin çok çeşidi var. Memleket gurbeti var, insanların gurbeti var. Bu dünyada böyle bazı manaları anladıktan sonra o hadiste ifade edildiği gibi Tuğba lil gureba müjdeler olsun o gariplere dediği gurbet var. Yani kimine bir memleket sürgün, kimine dünyanın kendisi sürgün. Öyle bir gurbette var. Bu gurbette yalnızlık çekenlere ne lazım? Sarı bir çiçek lazım. Bir de sarı çiçeği okumayı öğrenebilmek lazım. İnanılır gibi değil. Çam Dağı'nda gördüğü sarı çiçekten sonra neden ağlamış anladınız mı? Gurbette olmadığını anlamış. Aynı sarı çiçek benim köyümde de var. Benim köyümdeki sarı çiçek kiminse köyüm de onundur. Barla sürgündeki sarı çiçek kiminse Barla da onundur. Madem hem köyüm hem Barla onundur bana gurbet yoktur. Çok çıldırtıcı bir mana değil mi? Bir insanın maddeden bu manayı çıkarması asıl yaratılış sebebi değil mi? Allah Allah. Yani çiçek kendi lisanı haliyle diyor ki benim malikim kimse yani bu sarı çiçeği yaratan kimse buyurun bütün bu memleketin de sahibi aynı zattır. Sarı çiçek ne olmuş? Mühür olmuş. Olaya bakar mısınız? Sevgiyi keşfeden ağlar mı? Ağlar. Bir çocuk annesindeki sevgiyi keşfetse, hatta o kişi annesini kaybetse, madden orada olmayan annesinin sevgisini keşfetse yine de ağlar mı? Ağlar. Bu yüzden kimileri sevgiye 5. boyut der. Çünkü insanın sevgiyi keşfedebilmesi için kişinin karşısında hazır olması gerek yoktur. Nasıl derin meseleler değil mi? Allah Allah. Demek ki sevgiyi keşfeden ağlıyorsa Üstad Hazretleri de önce çiçeğe bakıyor. Daha sonra çiçeğin üstünden Allah'ın onu sevgisini keşfediyor ve bunun neticesinde de başlıyor ağlamaya. Size bir çiçeği ikram eden sizi sevdiğini ifade ediyorsa, yeryüzünü rengarenk bu kadar çiçeklerle bezeyen Allah Azze ve Celle, ben seni seviyorum kulum demiyor mu sence? Sevmeyen böyle bir şeyi neden yapsın? Sevmeyen renkten renge neden soksun? Sevmeyen bu kadar çeşidi senin gözünün önünde neden sürekli yaratsın? Her baharda yaratacak, her sonbaharda tekrar öldürtecek. Demek bunlar Allah Azze ve Celle'nin bize sevgi mühürleriymiş ama biz mührü okumayı bilemiyoruz maalesef. Allah Allah. Evladı annesine çiçek verir, anne sarılıp ağlar. Anne neden sarılıp ağlıyor? Aynı anne her gün çiçekçinin önünden geçiyor mu? Geçiyor. Konu çiçeği görünce ağlamaksa annesinin çiçekçinin önünden geçerken de ağlaması lazım ama evladı çiçek verince ağlıyor. Demek ki anne çiçekte evladının ona muhabbetini keşfediyor. Allah Allah.
Birisi bir buket çiçek gönderir. Gönderilen çiçeğe cevap yazar. Şöyle der. Gönderdiğin çiçeklerde seni görüyorum der. Yani konu çiçek mi burada? Hayır. Çiçeği gönderenin muhabbetini keşfetmiş. Şimdi o çiçeği koparanın muhabbete hakkı var da o çiçeği yaratanın muhabbete hakkı yok mu? Kişilere vefa gösterelim derken yaratana vefasızlık ediyoruz, vefasızlık. Günlük hayattaki ahvalimize bir dikkatli bakar mısınız? Üf, sarmaya bak sarmaya. Üf, renge bak renge. Üf, arabaya bak araba. Üf, şu çiçeğe bak çiçeğe. Kaç para bu çiçek ya? Direkt kafa oradan çalışıyor ya, borsa endeksi gibi kafamız var. Üf, tişörte bak tişörte. Üf, şuna bak şuna. Hani oraları yaratan? Yani arabayı yaratan da, o arabayı imal edeni, o kişiyi, ona gelen ilhamatı, onun kullandığı ilmi yaratan aynı Allah değil mi? Yani bir arabaya dahi bakınca Allah'a biz oradan çıkamayacak mıyız acaba? Allah Allah. Sevdiğin birisine çiçek verdin. Çiçeği aldı, inek gibi ısırdı, ondan sonra tükürdü. Oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü sen çiçeği ona ot ihtiyacını gidermek için vermedin. Neden verdin? Çiçekte benim sevgimi keşfet diye verdin. Allah Allah. Demek sadece çiçeği burayla değerlendiren, çiçekten kastım semizotu da var. Ispanak da var. Patates de var. Tamamı var. Bunları sadece burayla değerlendiren manayı anlamamış demektir. Bir gün arkadaş anlattı. Bir at yarışında atın bir tanesi birinci geliyor. Birinci gelen ata çiçek çelengi takıyorlar. Yanında da ikinci at var. İkinci at birincinin çelengini yemeye başlıyor. Neden? Çünkü hayvan o çelengin birincilik manasını ifade ettiğini anlayamıyor ve okuyamıyor. Şimdi sadece gelen mektupları, üstünde mühür de var. Hem de taklit edilemez mühür. Sadece gelen mektupları şurayla değerlendirsek, hiç okumasak acaba halimiz neye benzer? Allah Allah. Çiçek amacına ulaşamaz değil mi? Maddeden manaya geçilemez. Dağlara, bayırlara çıkmayı, piknik yapmayı çok severiz. Orada da bir perdeye takılıyoruz. Hangi perdeye biliyor musunuz? Bahar perdesine takılıyoruz. Çiçeği hemen kopardığımız gibi şöyle ağzımıza koyup eşimize götüresimiz geliyor. Var böyle arkadaşlarımız var içimizde. Ama oradan bir sonraki manaya geçemiyoruz. Demek ki insan bahar perdesine bile takılıyor mu? Takılıyor. Oradan manaya geçemiyor. Bin bir isme geçemiyor. Yahu haşa, durduk yere bunlar neden böyle güzel yaratılsın ki? Demek ki birisi bana sevgisini ifade ediyor. Manasına geçemiyor. Mühürlenmiş duygular. Mühürlenen neymiş? Göz müymüş? Duygu. Latifeler. Manevi organlar. Asıl şu iman denilen meselenin en önemli konusu. En önemli. Kuvveler. Mühürlenmiş duygular Allah'ı göremez hale geliyor. Ormana gidiyorsun, hayvanlar rızık için dolaşıyor. La teşbih ve la temsil. Biz de aynı ormanda sadece mangal yapıyoruz. Biz de rızık yapıyoruz. Biz diyor muyuz şu ağacı yaratan, şu elmayı yaratan, şu karpuzu yaratan benden de bir şey bekliyordur. Şu arıya vazife veren bana da bir vazife vermiştir. Biz diyor muyuz? Biz de geçemiyoruz manaya. Mühürlenmiş duygular Allah'ı okuyamıyor. Şu kainat kitabını hiç okuyamama sebebi mühürlü gözlerdir. İşte bu dersler bu mühürleri kaldırmak için. İnsanlara yeniden kitabı kebiri kainatı okutmak için. Eğer okursan bir sarı papatya senin hüznünü senden alır. En kasvetli gecelerde bir sinek gözünün önünden geçse, madem Allah var diye söylenmeye başlarsın ve bütün derdin, kederin dağılır gider. Bir sarı çiçekten bu kadar mana olur mu? İnsan gerçekten hayret ediyor olacağına. Allah Allah. Allah Azze ve Celle'yi bulmak için bütün kainatı bilmene gerek yok. Bir sarı çiçek Allah'ı bulmana ve bilmene yeterli. Ne demek lazım? Kim boyadı kim? Sarıya kim boyar? Seven boyar, zevki olan boyar, bir amacı olan boyar, bir hedefi olan boyar, bir gayesi olan boyar. Sarı bir çiçek. Hem de böyle kapkara bir topraktan. Öyle değil mi? Ne boyahane var, ne kalıp makinesi var. İnsanın sorması gerekmez mi? Bu çiçeği kim boyadı? Eskiden hanım eller çiçeği vardı. Böyle altını koparırdık, balını emerdik. Bu çiçeğin içine balı kim koydu? Bunun yaprağının kalıbını kim çıkardı? Allah Allah. Demek ki Allah'ı bulmak için bütün kainatı derinlemesine bilmeye gerek yok. Bir sarı çiçeğe doğru soruları bulan Allah'ı da bulur. Allah Allah. Çobanın birisi dağda koyun otlatıyor. Yıllardır gittiği dağ. Ama o gün olacak ya işte hidayetin günü. Bir anda çiçeklerin rengi çobanın hayatında ilk kez dikkatini çekiyor. Boya varsa boyayan var, boya varsa boyayan var diye çığlık atmaya başlıyor. Çoban koşa koşa köyüne gidiyor. Boyacı var, boyacı var, boyacı var diyor. Bütün köy diyor ki bu adam deli oldu. Halbuki veli oldu. Neden? Allah'ın Mülevvin ismiyle ilk kez tanıştı. Bir ismi var Allah'ın.
Ya şimdi senin bir ismin olsa pastacı. Ya senin bu isminle tanışmak için adamlar kuyruğa giriyor mu? Giriyor. Allah Allah. Senin bir ismin olsa çok güzel tıraş yapan adam. Senin bu isminle tanışmak için insanlar sıraya giriyor. Senin bir ismin olsa çok güzel inşaatçı. Senin bu isminle tanışmak için insanlar para veriyor. İlk kez Allah'ın mülevvin ismiyle tanışıyor. Tanışmayanlar onu deli sanıyor. Halbuki olduğu hal velilik. Asıl gerçeklik maddede değil, manadadır. Mana ise o sarı rengi, yani o çiçeği boyayanın sana olan ilgisi. Ya ilgisi olmasa boyar mı? Boyar mı? Sevgisi. Allah Allah. Sana bir mektubu. Allah Allah. Demek ki sarı çiçek nedir biliyor musunuz? Gurbette değilsin. Yalnız değilsin. Ben hep seninleyim ve seni seviyorum demektir. Allah Allah. Bunlar hissiyattır. Kuru bilgi değildir. Sadece bunu hissetmenin karşılığı hakkel yakin imandır. Hissetmemenin karşılığı da şikenperver. Değil mi? Acaba bu sarı papatyadan börek yapılır mı? Sadece bu manayla bakan, mühürlenmiş gözlerle kör olur, bütün dünyayı mide deliğinden okumaya çalışır. Kainat kitabını okumamız için yaratılma olayımız bizim için bir ezeli plandır. Yani bu bir misyondur, bu bir görevdir. O yüzden dersin duygusal yerleri olduğunu farkındayım ama bu romantik bir ders değildir. Senin bizzat yaratılma sebebin budur. O yüzden bunu ezeli bir plan olarak bakıp üstümüze almamız gerekiyor. Üstad Hazretleri 33. sözde 33 farklı pencereden Allah Azze ve Celle'nin varlığını ve birliğini delilleriyle ispatlıyor. Bizim sıramız 29. pencerede. 29. pencereyi açtığımızda ne çıkıyor biliyor musunuz? Pencerenin önünde, buyurun, sarı çiçekler çıkıyor. O yüzden penceremizin adı sarı çiçek penceresi. Okumaya başlayalım, buyurun. Bismihi Subhanehu. 33. söz 29. pencere. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmesin. İsra suresi. Bir bahar mevsiminde Az önce anlattığım olayı Üstad Hazretleri anlatmaya başlıyor. Şöyle bir gözleri kapayıp çok iyi tefekkür etmek lazım. Acayip bir mesele. Buyur, baştan alır mısın bir bahar mevsiminde? Bir bahar mevsiminde garibane, mütefekkirane seyahate gidiyordum. Bakın garip bir adam. Kendisi nerede şu an? Barla'da. Gurbette mi? Gurbette. Allah Allah. Avrupa'ya ilk gittiğimde benim de içime böyle bir soğukluk gelmişti. Yani tam ısınamadım oraya. Şimdi oradaki insanların eserlerine baktığında bir gariplik çekiyorsun. Daha önce bildiğin eserler değil, bildiğin bina yapıları değil, bildiğin üslup değil, bildiğin yemekler değil. Ama orada Allah'ın sanat eserlerine baktığında anlıyorsun ki hepsi senin kendi memleketin. Allah Allah. Değil mi? Gurbeti götüren şey bu manaları okumak. Buyur. Bir tepeciğin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Eskiden vatanımda ve sair memleketlerde gördüğüm o cins sarı çiçekleri derhatır ettirdi. Şimdi bazen Risale-i Nur'da bir mesele okunurken hani çok akıcı bir üslubu var. İnsanın kafasında film çekiyor gibi. Böyle olduğunda da kimilerin ya ne kadar basit bir mesele diye nazarına ilişilebiliyor. Asla değil. Asıl büyüklük tam olarak budur. Küçücük bir damla size çarpacak ve siz oradan ummanı açılacaksınız. İşte Üstad Hazretleri'nin yaşadığı olay budur. Küçücük bir sarı çiçekten bu kadar derin manaları çıkarabilmek, istihraç edebilmek bu büyüklüğün ta kendisidir. Yani bizim üstüne basıp her gün geçtiğimiz çiçekte Üstad Hazretleri'nin gördüğü manaya bakın. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da şöyle diyor. Çok adi, basit yani, perdeler altında mühim işaretler verilir, ehli anlar diyor. Allah Allah. Ehli ne demek? Yani o meseleyi okumayı bilen, artık ehlileşmiş kişiler. Demek ki asıl mesele bu bakışı elde edebilmek. Kişi bu bakışı elde ederse her bakışı ibadet olur. Bakın bu tevhiddeki en büyük makamdır. Huzur makamı. Nazarın bir sarı çiçeğe ilişti. Oradan eski meseleleri derhatır ettin ve sarı çiçeği yaratanın sana sunduğu mesajı okumaya başladın. Ne oluyor biliyor musunuz bu? Onu okuduysan şunu diyorsun. Demek ki Allah şu an beni görüyor. Demek ki Allah Azze ve Celle hazır ve nazır. İşte bu makama huzur makamı deniyor. Tevhidin en büyük makamı olan bu makam huzur makamıdır. Kişi etrafta her bakışta Allah'a intikal eder. Böyle olunca da kişi Allah'ı unutmak gafletine düşmez. Makamın önemini anladınız değil mi? İbadet dediğimiz olayda yakalamamız gereken bir buğut burası. Her baktığın olayda asıl yaratılış amacın olan Allah'ı hatırlıyorsun. Risale-i Nur'un anayasası denilen bir yer var. Neresi? İhlas Risalesi. Orada şöyle bir ufak paragraf var. Bu huzur makamını anlatıyor. Orayı bir okumam lazım.
İmanı tahkikinin kuvvetiyle. Birazdan bir şeyler okunacak ama okumak için bilinmesi gereken ders neymiş? İmanı tahkiki. İmanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifeti saniyi netice veren, sanatkarı bilmeyi netice veren, masnuattaki tefekkürü imaniden gelen lemat ile. Olayı anladınız mı? Sarı çiçeğe baktım, Allah'a intikal ettim. Ne oldu? Lemat geldi. Bir parıltı, bir ışıltı geldi. Bir nevi huzur kazanıp. Sarı çiçekten bu manayı yakalayan ne dedi? Demek Allah beni görüyor dedi. Huzur bu demek. Ben onun huzurundayım demek. Bizim bildiğimiz manadaki huzur değil. Hani derler ya, sultanın huzuruna çıktı. Beni Allah her daim görüyor dedi. Neyle dedi bunu? Bir sarı çiçekten Allah'a intikal etti ve bir nevi huzur kazanıp Halık-ı Rahim'in hazır, nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak. Şimdi başım sıkıştı ve şu an şuurum yerinde, yani Allah'ın beni gördüğünü biliyorum. Ben artık Süleyman'ın önünde eğilir miyim? Mümkün değil. İnceliklere bakar mısınız? Halık-ı Rahim'in hazır, nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle sultanın önünde vezirin eline eğilsen oluyor mu? Olmuyor. Allah'ın huzurunda başkasına medet beklesen oluyor mu? Olmuyor. O riyadan kurtulup ihlası kazanır. İnsanın hayatının gayesi bu. Değil mi? Bir adam iman etmişse ondan sonra hayatının gayesine şu riyadan kurtulayım, çünkü riya çok büyük bir günahtır. Şu ihlası da elde edeyim. Nasıl oluyormuş biliyor musunuz bu? Sarı çiçekleri okumaya başlamakla oluyor. Hiç öyle gelmiyordu bize, değil mi? Riyadan kurtulayım desem riyadan kurtulur muyum? Keşke öyle olsa. İhlası kazanayım desem aksine hareketlerim daha gayri iradi olur. Daha suni olur tavırlarım, öyle değil mi? Demek ki bana ihlası kazanıp riyadan kurtulmak için başka bir metodoloji lazım. Neymiş biliyor musunuz o? Dün yediğin karpuzu okumaya başlamak. Mangalda yediğin koyunu okumaya başlamak. Üstüne düşen bir yaprağı tesadüfe vermemek. Allah Allah. Yolda gelirken arabanın camına değen bir taşı manalandırmaya çalışmak. Buymuş yani. Mesele buymuş, incelik buymuş yani. Ne derin bir hakikat değil mi ya? Bir sarı çiçekten bu kadar mana çıkar mı? Buyurun Ömer, devam edelim. Şöyle bir mana kalbe geldi ki, bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise, Nakşı dediği yazı tarzı. elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir. Turra, sikke, hatem. Ne demek bunlar? Hadi gelin onları bir konuşalım. Başlık atabilirsiniz tek tek. İlk başlığımız turra ve sikke. Osmanlı parasında padişahın isminin yazılı olduğu yüze turra denilir. Yani Osmanlı parasında o yüzü gören ne der? Aa, bu para Sultan Abdülhamit Han'a aittir der. Tekrar edeyim. Osmanlı lirasında, parasında padişahın isminin yazılı olduğu yüze turra denilir. Onun basım yerinin yazılı olduğu yüze de sikke denilir. Yani turra dediğimiz yüzde Sultan Abdülhamit Han'ın adı yazılır. Çevirdiğimizde sikke dediğimiz yerde de işte Konstantiniye, İstanbul, ilahir onun gibi paranın basıldığı yer yazılır. Sorun var mı iki kavramda? Turra, sikke. Oturdu değil mi ikisi de? Bütün mevcudat, elma, armut, tavşan, ceylan, Allah'ın isimlerine ayna olması cihetiyle bir turradır. Çünkü ceylana baktın, Allah'ın bir ismini okudun. İsmini okuyorsan bütün mevcudat ne oldu? Turra oldu. Elmaya baktın, Rezzak ismini okudun. Elma ne oldu? Turra oldu. Semaya baktın, Kayyum ismini okudun. Ne oldu sema? Turra oldu. İnsana baktın, Halık ismini okudun. Ne oldu insan? Turra oldu. Bütün mevcudat kainat tezgahında dokunması cihetiyle, yani nerede basıldığını gösteriyor. Nerede dokundu, nerede basıldı. Bunu göstermesi cihetiyle sikkedir. Tezgah kiminse dokunan ürün de onun diyor. Örnekleyelim. Toprak kiminse toprak ne oldu burada? Tezgah oldu. Ağaç da onundur. Sikke örneğini veriyoruz. Yer gösteriyor, lokasyon gösteriyor. Ağaç kiminse elma da onundur. Bu cihette ne vazifesi gördü elma? Sikke vazifesi gördü. Turra'da isim okudum, sikkede lokasyon okudum. Oturdu mu kafaya? Eğer oturduysak hatem ve mühüre geçelim. Hatem ve mühür diyelim. Bunların ikisi yakın anlamlardadır. Biz hateme bakalım. Mektupların sonuna imza atılır ya da mühür basılır. Buna ne denir? Hatem denir. Zaten hatem, hatime kelimesinden gelmektedir. Ne demek? Sona vurulan demek. Değil mi? Lisan-ı Nur'da geçiyor ya hatime. Ne oluyor?
sona vurulan oluyor. Peki buradaki mana ne? Buradaki mana şu. Mektubu yazan kimse en sonunda ne vardı? Hatem ya da mühür vardı. O da ona aittir. Ağaç mektubunu yazan kimse ağacın sonunda ne çıkar? Meyve. Meyve hatemi, imzası da ona aittir. Anladın mı? Aralarındaki alakaya bakar mısınız ya? Allah Allah. Kainat mektubunu yazan kimse kainatın hatemi hükmünde olan insan mührünü vuran da odur. Şimdi elimize bir elma alsak, Allah'ın isimlerini göstermesi cihetiyle bu elma turra olur. Ben ağaç tezgahından dokunuyorum. Tezgah kiminse ben de onunum derse ne olur bu elma? Sikke olur. Ben ağaçta en son yaratılıp imza gibi atılırım derse ne olur bu elma? Hatem olur. Efendimiz Aleyhisselam'a ne diyoruz? Hatemün Nebi. Yani son peygamber diyoruz. Hatem. Oradan kodlayın. Bir tır geldi. Tırın içindeki malların tamamında aynı mühürler var. Ne demek bu? Tırın içindeki bütün mallar aynı kişiye aittir demek. İşte mührün esprisi burada. Yeryüzündeki bütün dairelerin, Mehmet sana soruyorum, çevresini çapına böldüğünde ne çıkıyor? Pi sayısı çıkıyor. Hepsinin mi? En küçüğünü de bölsem, en büyüğünü de bölsem aynı mı çıkıyor? Biri doktor, biri öğretim görevlisi. Doğru cevap verirsiniz diye ümit ediyorum. Diğeri Galatasaray Üniversitesi mezunu. Umarım oradan da bir doğru cevap çıkar. Pi'de sorunumuz yok, anlaştık değil mi? Peki hepsinde aynı mührün çıkmasında bir gariplik yok mu? Demek ki birisi bu yazdığı daire mektuplarının sonuna taklit edilemez aynı mührü bulmuş. Ne enteresan değil mi? Bütün dairelerin çevresini çapına bölüyorsun ve hep aynı pi sayısını elde ediyorsun. Allah Allah. Bakın dikkat edin. Aynı mühür. Yani aynı sarı çiçek. Sarı çiçek neymiş? Mühür. Hatem görecekmişiz onu. İmza, mühür, hatem. Bak aynı sarı çiçek. Tepeye çıktın, tepede var. Dereye indin, derede var. Ovaya geçtin, ovada var. Ne demek bu? Tepe, ova, dere mektupları kiminse bu çiçek mührünün sahibi aynıdır. Allah Allah. Ve ne diyor biliyor musunuz? Bütün dünya toplansın, taklidini yapamaz diyor. Allah Allah. Ya Rab neden her yere mühür vuruyorsun? Çiçeğe vuruyorsun, ovaya vuruyorsun, papatyaya vuruyorsun, her şeye mühür vuruyorsun. Unutmak gafletine bir an bile düşmeyelim diye en büyüğe de mühür vuruyor, en küçüğe de mühür vuruyor. Allah Allah. Ne enteresan değil mi? Çok enteresan. En küçük şeye dahi mühür vuran ne diyor biliyor musunuz? Başkasının eli bir sarı çiçeğe dahi karışamaz diyor. Ortak olamaz diyor. Buyurun devam edelim. Şu mühür tahayyülünden sonra şöyle bir tasavvur geldi ki, nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektup, o mühür o mektubun sahibini gösterir. Bir mühür var ve hep birçok yerde aynı mührü görüyorsunuz. Mesela TC mührü. Filanca yere gittin TC mührü, filanca yere gittin TC mührü. Ne demek bu? Bu yazılan mektuplar devlete ait demek. Bu birinci mana. İkincisi, TC mührü varsa, mektup devlete aitse başkası bu mührü taklit edemez demek. Onu söylüyor işte. Hadi buyurun sarı çiçek yaratır mısınız? Yani bu mührü taklit edebilen var mı başka? Mümkün değil. O zaman nerede ben sarı çiçek görsem bütün belde aynı kişiye aittir. Allah Allah. Evet. Öyle de şu çiçek bir mührü rahmanidir. Şu enva-ı nakışlarla ve manidar nebatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi bu çiçek saninin mektubudur. Sarı çiçeği imza yaptı, mühür yaptı. Tepeciyi ne yaptı? Onu da mektup yaptı. Ya benzetmelere bakar mısınız, metaforlara? Evet. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür. Bak şimdi. Mektubun üstündeki mühür neyi gösteriyor? Bütün mektubun sahibini gösteriyor. Tepecik mektubunun üstünde bir sarı çiçek mührü neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ben küçük bir sarı çiçek değilim. Bütün tepeciyi sanimin adı ile zapt ediyorum diyor. İnanılır gibi değil, küçücük bir sarı çiçekten. Bakın 30. lemada bir ifade var. Bir bahçede bir sarı çiçek, yine sarı çiçek, Üstad Hazretleri'nin hayatında bir anlamı var demek. O bahçe nakkaşının bir mührü hükmündedir. Bura kafamıza oturdu. O çiçek mührü kimin ise bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler o zatın kelimeleri hükmünde olduğuna
ve o bahçe dahi onun yazısı olduğuna açık bir surette dalalet ediyor diyor. Allah Allah. Tepeciğin üstündeki sarı çiçek neyi gösteriyormuş? Tepeciğin sahibini gösteriyormuş. Peki mevcudatta böyle mühürler var mı? Bakalım. Çiçek mührü var. Allah tepeciye vuruyor. Var mı sorun? Neyi gösterdi o mühür? Tepeciğin sahibini. Tepecik mührünü Allah Azze ve Celle alıyor, ovaya vuruyor. Ova mührünü alıyor, bölgeye vuruyor. Bölge mührünü alıyor, ülkeye vuruyor. Ülke mührünü alıyor, dünyaya vuruyor. Dünya mührünü alıyor, galaksiye vuruyor. Galaksi mührünü alıyor, kainata vuruyor. Kainatı mektup yapıyor. Neden böyle yapıyor? Mektubun sahibi hakkında hiçbir tereddüt yaşama diye aynı taklit edilemez mührü mevcudatın her yerine, ta koca koca galaksilerden küçücük bir bakteriye kadar her yere vuruyor. Allah Allah. Ve taklidi kabil değil. İnanılır gibi değil. Mektubu okumayı bilirsen. Ne önemli mesele değil mi ya? Şimdi mektubu okuma kabiliyeti var ve günün şöyle geçiyor. Şu yarınki maç ne olur? Dur ben onu okumayı öğreneyim. 1'e 3, 3'e 5 işte neyse ondan yapayım. 10 vereyim, 20 vereyim, bilmem ne vereyim. Doğru mu söylüyorum bunları? Ha, doğru mu söylüyorum? Kat vereyim, mat vereyim. Sen peki benim doğru söylediğimi nereden biliyorsun? Neyse. Ben de seni okumayı biliyorum değil mi? Ya görüyor musun? Bir sarı çiçekten mühürler okuyacaksın. Birkaç günlük dünyadasın ve buradan bir amaca intikal edeceksin. Ve ömrün şöyle geçiyor yani. Acaba şu atın hangisi ne yapar? Dur bir onu okuyayım. Acaba paranın bilmem neyi ne olur onu okuyayım. Onu oku zaten. Ömrünün çoğu onunla geçti zaten. Allah Allah. Ne için yaratıldın, ne için yaşadın, günlerin birer birer geçti. Saçlar beyazladı, beller büküldü. İhtiyarlığa dair bütün hatıralar tek tek kendini hatırlatmaya başladı. Hikayeye bakar mısın ya? Bir ayılıyorsun diyorsun ki aman ya Rabbi. Yaratılış amacım bu muydu? Ama ben bu okuma lisanını, yani bu iman dersleri oluyor aslında bunu okumak, hiç öğrenmemiştim diyorsun. Şu iman derslerinin bir tanesi dünyalara bedel, dünyalara. İnanın bana. Ahirette birlikte göreceğiz. Allah Allah, inanılmaz meseleler. Birisi şöyle diyor. Allah'ın varlığına dair yeryüzünde hiçbir delil göremedim diyor. Yani hiçbir mühür, hiçbir imza göremedim diyor. Allah'ın varlığına dair en küçük işaret, delil göremedim diyor. İnsan kainatta Allah'ın varlığına delil alıyor. Çok komik. Neden çok komik? Çünkü insan kendisinden gafil. Kainatta Allah'ın varlık ve birliğine en büyük ama en büyük delil bizzat insanın kendisi. Galaksileri inceliyorsun, bakterilerde ömür geçiriyorsun, atomları parçalamışsın, geçmişsin ve hala bir şey arıyorsun. Halbuki aradığın bizzat sensin. Ne komik değil mi mahiyetten gafil? İnsanın kendinden gafil olması ne komik değil mi? Bakın 33. söz, 31. pencerede bir cümle geçiyor. Demek nasıl esmada bir ismi azam vardır? Allah Azze ve Celle'nin isimleri var ama o isimlerin içerisinde büyük payı almış ismi azamlar var. Demek nasıl esmada bir ismi azam vardır? Öyle de esmanın nukuşunda dahi, Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği nakışlarda dahi bir nakş-ı azam vardır ki o da insandır. Yani Allah Azze ve Celle'nin temaşa edilebileceği en büyük delil, en büyük rasathane sensin sen. Ve adam kendini okuyamamış. Nedir şu alem, her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. O insanlar içerisinde de Allah Azze ve Celle'nin en büyük okunduğu rasathane Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Neden o kadar kıymetli anlıyor musunuz? O yoksa marifet yok yani. Öyle bir şey. Allah'ın sıfatlarının birçoğunun numunesi kime takılmıştır? Bizzat insana. Bir iki örnek vereyim ki aklımıza otursun, havada kalmasın. Bana bu gözü kim taktıysa kendisinin de görmesi gerekiyor. Doğru mu? Demek beni yaratan aynı zamanda görendir. Ama Üstad Hazretleri diyor ki haşa biz gibi değil, tabirinden aciziz. Bana bu kulağa takanın kendisinin de işitmesi gerekiyor. Demek beni ve kulağımı yaratanın kendisi de iştendir. Görmeyen bir adamın şu kamerayı yaptığını duysanız ne dersiniz? İşitmeyen bir adamın gitarı ürettiğini duysanız ne dersiniz? Dili olmayan bir adamın tantuni yaptığını işitseniz ne dersiniz? Kıyamet çok yakın dersiniz. Demek ki Allah Azze ve Celle kendi sıfatlarını tanıyalım diye numunelerini bize takmış. Allah Allah. Ne enteresan değil mi?
Yeryüzünü aradım, Allah'a en ufak delil bulamadım diyor. Şaka gibi değil mi ya? Halbuki delilin azamı, nakş-ı azam sensin. Mühürlü gözler göstermiyor. Mühürlü kulaklar işitmiyor. Hidayet başka bir şey. Zekanın da ötesinde bambaşka bir şey bu hidayet. Bambaşka bir şey. Devam edelim mi? Buyurun. Şu sahra ve ova bir mektubu rahmani heyatını alır. İş bu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki, her bir şey bir mührü Rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi halıkına isnat eder. Her şey değil mi? Bir sarı çiçekten yola çıkın. Ya yıldıza baktın, güneşe baktın, neler neler seni etkiliyor. Ama şu yediğimiz bir şeyin içindeki maydanozu görme vakti geldi artık. Allah'ım bu maydanozu sen yarattın. Bu naneyi sen yarattın. Bu pul biberi Maraşlar haşa yaratmadı ki, sen yarattın ya Rab bunu yani. Bu isotu Urfalılar yaratmadı ki haşa, sen yarattın ya Rabbi. Bu balcan sadece Bilecik'te olmuyor, sen yarattığın için oluyor bu balcan ya Rabbi diye. Bu asıl meseleye intikal etmezsek, aha aldığın lezzet o kadar. Anladın mı? 30 saniye mi? 1 dakika mı? Aha aldığın lezzet o kadar işte. Hayata mide penceresinden bakan zararlı çıkacak. Bak yemeyelim demiyorum. Lezzet almayalım da demiyorum. Alıyoruz da, yiyoruz da. Ama onun üstünde çok daha başka bir mana var. Orayı yakalayamazsak insan olmamızın özelliği kalmayacak diyorum. O inceyi görmek zorundayız. Devam edelim, buyur. Kendi katibinin mektubu olduğunu ispat eder. Şu cümleye dikkat edelim. İşte her bir şey öyle bir pencere-i tevhiddir ki bütün eşyayı bir vahid-i ehade mal eder. Şimdi vahid ve ehad meselelerine benim burada girmem lazım. Vahid ve ehad. Çok önemli kavramlar. Bunların iyice oturması lazım. İkisi de Allah'ın birliği. Vahid de Allah'ın birliği, ehad da Allah'ın birliği. Bir de bunların üst çatısı var. Buyur. Çok güzel. İsmi fert. Hepsi Allah'ın birliği ama farklılıkları var mı? Tabii ki farklılıkları var. Bunların üst çatısı olan ismi fert mastardır. Biraz alta indiğimizde de Allah'ın yine varlık ve birliğini gösteren 2 isimle karşılaşıyoruz. Nedir vahid? Ehad ismi. Vahid Allah'ın sıfatlarının birliğidir. Yani sıfatlarımda ortak istemem demektir. Vahid deyince ne gelecek aklınıza? Allah'ın zatı mı? Hayır, sıfatları. Her yerde gördüğünüz bir ilim sıfatı var mı? Var. Sende var, bende var, başkasında var. Yapay zekaya gitsen onda da var. Bu kadar parça parça ilim varsa bunu tevhid edeceksin. Demek ki bir alim var diyeceksin. Anladınız mı? Allah'ın sıfatlarında birliği yakalamak vahid ismidir. Her yerde gözüken hikmet vardır. Öyleyse bir hakim vardır. Her yerde gözüken bir kudret vardır. Öyleyse bir kadir vardır. Her yerde gözüken gözler birdir. Öyleyse bir olan bir basir vardır. Anladınız mı? Bu sıfatları ben etrafta dağınık çeşit çeşit görsem de sıfatların sahibi birdir. Vahid sıfatlardaki birliktir. Ehad ise buyurun Allah hepsi tek. Hepsi tek. Öyle genellemeye girmeyeceğiz. Ayıracağız. Ehad ise Allah'ın zatının birliği. Vahid sıfatlarının birliği. Ehad Allah'ın zatının birliği. Yani Allah'ın zatında haşa ve kella hiçbir şeriki ortağı olmadığını gösteren ismi ehad ismi. Sıfatlarında ortağı olmadığını gösteren isim vahiddi. Zatında bir ortağı şeriki olmadığını gösteren isim ehad ismi. Kainattaki en küçük mevcudata bir şahsiyet, bir zatiyet vermesi bu isimdendir. Örnekleyeyim kafamıza otursun. Bütün sarı papatyalar birbirine benziyor mu bir cihette? Üstünde aynı sıfatlar var mı? Var. Ben sarı papatyayı Kenya'da da görsem sarı papatya der miyim? Elbistan'da da görsem sarı papatya der miyim? Bizim Mersin'de de görsem sarı papatya der miyim der. Bu Allah'ın vahid ismidir. Peki o sarı papatyaları yan yana getirsem, hatta laboratuvar ortamında incelesem, her bir sarı papatya nevi şahsına münhasır mıdır? Bir alameti farikası var mıdır? Diğerlerinden onu ayıran bir şey var mıdır? Vardır. Bu da Allah'ın ehad ismidir. Şahsiyet verdi. Şeyden kodlayın. Zatiyet. Yani ehad değil mi? Zatındaki birlik. Ona da zatiyet veriyor. Yani hiçbir şey ona benzemez. Dünyanın her yerinde hemen hemen kar yağıyor. Bakıyorsun kar taneleri hepsi birbirine benziyor. Hangi isim? Vahid. Kar tanesini alıyorsun, mikroskopta inceliyorsun. Hiç diğerlerine benzemiyor. Bu hangi isim? Ehad. Nasıl, güzel mi? Güneşin ışınları her yere vuruyor. Dünyanın neresine gitsen güneşin ışığı şöyle boyamış. Bu hangi isim? Vahid. Papatya'da ayrı renk, üzümde ayrı renk, elmada ayrı renk, kirazda ayrı renk. Bu hangi isim? Bu da ehad ismi. Allah Allah. Vahid, bütünde tecelli eden birlik. Ya nereye gitsem aynı sarı papatya, demek ki bunun fabrikası bir arkadaş.
Değil mi? Vahid, bütünde tecelli eden birlik. Ehad, parçada tecelli eden birlik. Ya bu sarı papatya diğerlerine benzemiyor. Bu sarı papatyayı diğerlerinden farklı yaratabilmek için bütün sarı papatyaları bilmek lazım. Ne oldu? Gene tekliğe vardın mı? Vardı. Kafanız karışıyor mu? Çok önemli meseleler. Oturuyor değil mi mana? Vahid, ehad tekrar etmeme gerek? Yok. Tamam. Yani vahidiyette şunu diyorsun. Her şeyi yaratan odur. Bak sarı papatyalara. Hepsi birbirine benziyor. Tek fabrikadan çıkma gibi. Bütün sarı papatyaları yaratan odur. Ne oldu ben? Hangi isme gittim? Vahid ismine. Her bir şeyi yaratan odur desem ya şu sarı papatyaya bak ya. Hepsi aynı fabrikadan çıkmış ama bu hiçbirine benzemiyor. Bunu hiçbirine benzetmemek için tamamının tek elden çıkması mecbur mu? Mecbur. Demek ki bu ne oldu? Ehad oldu. Yani her şeyi yaratan odur dersem vahid. Her bir şeyi yaratan odur desem ehad. Nasıl? Oturuyor mu mana? İyi. Japonya'dan bir kasap getirsek bizim buradaki hayvanın da içini doğru şekilde boşaltabilir mi? Boşaltır. Ya sizin oradaki hayvan bizim buradakine benziyor mu? Böbreği, dalağı, ciğeri benziyor mu? Benziyor. Bu hangi isim oldu? Vahid ismi oldu. Çok güzel. Başka ülkeden Mercedes tamircisi getirsem bizim ülkedeki Mercedes de tamir eder mi? Eder. Neden? Çünkü sanat aynı, sanatı meydana getiren de aynı. Bir doktor her ülkedeki insanları tedavi edebilir mi? Edebilir. Neden? Çünkü nev birbirine benziyor. Bir kanguru dünyanın her yerinde aynı yavruyu aynı kesesinden mi çıkarır? Aynı kesesinden. İşte bunlar da bu isimlere örneklerdir. Ama mektupta geçen isim ne vahidti ne ehadtı. Vahid ehattı. O zaman bir de o var. Mektupta vahid mi diyor ehad mı? İkisini de demiyor. Vahid ehad diyor. Başka bir mana mı? Başka bir mana. Bütün mahlukatı yaratarak birliğini göstermesine vahid dedim. En küçük bir şeyi yaratıp ona zatiyet, şahsiyet verip birliğini göstermesine ehad dedim. Peki vahid ehad ne demek? Bu en küçük mahluku yaratan bütün kainatı yaratandır ve bütün kainatı yaratamayan bu en küçük mahlukatı hayatta yaratamaz. Birleşmesine de vahid ehad deniyor. Anladınız mı? Acayip değil mi? Ömer buyur devam edelim. Demek her bir şeyde, hususan zihayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekar bir sanat var ki. Niye mucizekar diyor? Benzemesi, benzetmesi mümkün değil. Mucize hangi kökten geliyordu? İnsanı aciz bırakan. Hadi yapalım mı bir sarı papatya? Mümkün değil ki. O zaman o nakış mucizekar. Evet. Ya bu kelimelere çok takılıyorum çünkü çok önemli manalar bu kelimeler. Dışarıda birçok insanın takıldığı nokta. Ya mucize varmış göstersenize. Ya nasıl göster yani? Aynaya baksana. Senin gözünü başkası kim yapabilir yani? İşte mucize yani. Çok önemli yani, anladınız değil mi kelime? Mucizekar kelimesini Üstad Hazretleri buraya boşu boşuna koymuyor. Yani bir sarı papatya mucize mi? Hadi mucize değilse yarat da görelim o zaman, haşa ve kella. Öyle değil mi? Öyle mucizekar bir sanat var ki onu öyle yapan ve öyle manidar nakşeden bütün eşyayı yapabilir. Ve bütün eşyayı yapan elbette o olacaktır. Demek bütün eşyayı yapamayan bir tek şeyi icat edemez. İşte ey gafil, şu kainatın yüzüne bak ki birbiri içinde hadsiz mektubat-ı samedaniye hükmünde olan sahaif-i mevcudat ve her bir mektup üstünde hadsiz sikke-i tevhid mühürleriyle temhir edilmiş. Bütün bu mühürlerin şehadetlerini kim tekzip edebilir? Hem de ne kadar mühür. Allah Allah, sayısız mühür. Papatyadan ovaya, tepeye kadar hepsi mühür hükmüne dönüyor. Evet. Hangi kuvvet onları susturabilir? Kalp kulağı ile hangisini dinlesen eşhedü en la ilahe illallah dediğini işitirsin. Kalp kulağı dediğin ha? Basiret, basiret. Değil mi? Allah Allah. Akıl yani. Akıl midesinde sindirsen. Allah Azze ve Celle'nin bir çiçek ile ifade ettiği manaya bakar mısınız? Adeta şöyle diyor. Ey kullarım, sizi biliyorum ve sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsanız icraatınızla ve ifadenizle ortaya koyun diyor. Üstad Hazretleri 14. lemada şöyle bir cümle söylüyor. Cümleye bakar mısınız? Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Ya sarı çiçeği, ya sarıya niye boyansın yani? Bu özel bir şey değil mi? Sanat değil mi yani? Sanat varsa mana yok mu bu işin ucunda? Demek ki seni bildiğini bildiriyor yani. Ömer bana sarı çiçek getirsen, yüzüne bakmadan yanından geçsem gitsem ya. Çok ayıp olmaz mı ya? Sarı çiçek, bakın.
Bunları mahveden olay ülfet nazarı, ülfet. Standart nazarıyla bakıyoruz. Şimdi elimizdeki telefonlar da öyle değil mi? Alo diyorsun, Amerika'dan duyuluyor. Bunu 100 yıl önceden bir adama göstersek ne yapar? Adam kafayı yer ya. Öyle değil mi? Böyle bir teknoloji, böyle bir şey nasıl olabilir diye. Şimdi bizi mahveden olay bir şeye baka baka sıradanlaştırma. Elmaya bakıyoruz sıradan, armuda bakıyoruz sıradan. Ya odundan elma mı çıkar ya? Odundan elma mı çıkar? Çok enteresan meseleler var. O yüzden sarı çiçeği görünce muhatap olamıyoruz. Sarı çiçek işte. Şurada da yok mu? Şurada bahçesi var, geçen kilosunu bilmem kaç liraya satıyor. Çok yanlış nazarlar. Çok masum gözüküyor. Ama bu nefsin hiçbir uygulaması masum değil. Bu da değil. Bunlar da nefsi. Şuradaki insanlar toplansa sana vereceği zarar sınırlıdır. Ama bu nefis seni cehennemin dibine atmaya çalışıyor. Vereceği zarar çok fazla. Nefsin verdiği en büyük zararlardan birisi de bunu sıradan görmek. Şu cümleye bakar mısınız ya? Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Yani onu bil ne demek biliyor musun? Ya sen Allah'ın sana gönderdiği bir mektuba muhatap olabiliyorsan işte o zaman insansın demek. Allah mevcudatı yaratıyor bir mana için ve hiçbirisini okuyamıyorsun, muhatap olamıyorsun. Ne oldu? İnsanlık derecesinde çok büyük problemler oldu. Bir adam sergiye gelir, sergideki hiçbir şeye de muhatap olamaz. Düşünün. İçeride ikramlar dağıtılır. O ikramlara ne deniyor? Ömer sen bilirsin, ne deniyor o sergilerdeki ikramlara? Ömer sen bilirsin, biz bilecek halimiz yok herhalde. Beyaz yaka sensin. Kanepe mi diyorsunuz ona? Kokteyl diyoruz. Sergiye gidiyorsun, serginin içerisinde ikramlar dağıtılıyor. Birisi geliyor, ikramı yedi gitti, yedi gitti, yedi gitti. Hiç sergideki hiçbir sanata bakmadı. Şimdi aynı işi içeri bir koyun sürüsü koysak o da yapar mı? O da yapar. Sergide koyun sürüsünü bırakırsın, yer geri gider. Ressam bundan memnun olur mu? Olmaz. Ressamın en çok sevdiği insan tipi nedir? Sanatını anlayan, yani muhatap olabilen. O derinlemesine inceleyebilen ve ressamı öven kişidir. En sevmediği ise kendi aralarında muhabbete dalıp resmi, yani sanatkarı övmeyi unutandır. Muhatap yoksa bu kadar serginin anlamı boşa gitti, çöpe gitti. Bizzat sormak lazım ha. Hem de bugün yediğimiz yemekten, dün yediğimiz yemekten. Yemeği yerken tamam dilimize pelesenk olmuş. Bir bismillah diyoruz. Eyvallah. Allah şükür onu diyoruz. Devamında intikal edebiliyor muyuz? Yani o yemeğe muhatap olabiliyor muyuz? Bak bugün cacık vardı. İçerisinde değil mi? Nanesi var. Salatalık var. Ya bunlar az şeyler mi ya? Ucuz şeyler mi? Dandik şeyler mi bunlar ya? Ya kim yaratabilir bir tane salatalığı, naneyi ya? Çok enteresan yani. Peki bu sarı çiçeğin muhatabı kim? Az önce Üstad Hazretleri'nin mektupta bahsettiği sarı çiçeğin muhatabı kim? O sarı çiçeğin etrafında dolanan çok fazla mahlukat var. Doğru mu? Ceylanlar var, aslanlar var, kuşlar var, böcekler var. Peki bunlar o sarı çiçeğin güzelliğinin farkında mı? Farkında değil. Sarı çiçeğin güzelliğini tek fark edebilen insan ise sarı çiçeğe muhatap sadece insandır. Çok belli değil mi sadece muhatap bizim olduğu? Siz ormanda gezerken yerde bir kitap bulsanız. Şöyle kafanı kaldırdın, baktın bir sürü geçiyor, başında da çoban var. Kitabı sormak için sürüye mi gidersin, çobana mı gidersin? Çobana. Niye? Çünkü sürü bu kitaba muhatap olmaya kabil değildir. Kitap varsa bunun muhatabı sadece insandır, yani çobandır. Peki şu sarı çiçeğin muhatabı hangisi olabilir? Sadece insandır. O sarı çiçeğin yanından bir koyun geçse alır, yer, geviş getirir, ondan sonra da tükürür. Biz de aynı şeyi yaparsak mertebemiz çok zarar görür. Allah Allah. Takılan aletler insanın dünyadaki vazifesini gösterir. Şimdi şu kapıdan elinde mala ve boya olan birisi gelse, onun vazifesini anlar mısınız? Niye gelmiş? Boyaya gelmiş. Nereden anladın boya geldiğini? Elindeki aletlerden, yani ona takılan aletlerden. Şimdi şu kapıdan birisi geldi, elinde kontrol kalemi var, elektrik bandı var. Niye geldiğini anlar mısın? Anlarsın. Bu adam elektrik işine gelmiş. Nereden anladın? Elindeki aletlerden anladın. Kartala bakıyorsun, pençesinden ne için yaratıldığı belli mi? Parçalamak için. Kavuna bakıyorsun, kokusundan ne için yaratıldığı belli mi o letafetinden? Yenmek için yaratılmış. Bu insan ne için yaratılmış? Senin algılayabildiğini ormanda senden çok sarı çiçeği gören hiçbirisi algılayamıyor, hiçbirisi. Çünkü sana takılan bir alet var. Bunları okuyabilme kabiliyeti. Ve bu alet hiçbirisinde yok. Allah'a muhatap olmak için bunları okumayı öğrenmek şarttır. Bir şeyin kıymeti vazifesiyle ölçülür. Doğru mu? Bir şeyin kıymeti vazifesiyle ölçülür. Lamba ne kadar kıymetlidir? Ne kadar aydınlatıyorsa.
Klima ne kadar kıymetlidir? Ne kadar soğutuyorsa. İnek ne kadar kıymetlidir İbrahim abi? Ne kadar süt veriyorsa. Tavuk ne kadar kıymetlidir? Ne kadar yumurta veriyorsa. O zaman yaratılış gayesine en çok hizmet eden insan kimse en kıymetli odur. Kim mevcudattaki mektupları, mühürleri, imzaları daha fazla okuyabiliyorsa en kıymetli olan odur. Allah'ı bunları okuyarak ne kadar fazla tanıyorsan, yani marifetullah'ta ne kadar terakki ettiysen, marifet, bildiğini tanımaya dönüştürmek demek. Ben zaten sarı çiçeği biliyorum, balı bilmeyen var mı? Yumurta hiç mi görmediniz, var mı bilmeyen? Ama bildiğini Allah'ı tanımaya dönüştürmeye marifet deniyor. Kim marifetullah'ta ne kadar terakki ediyorsa o kadar kıymetlidir. Bakın ben buradaki maddi şeylere örnek verdim. Sarı çiçeğe bakın okuyun, yumurtaya bakın okuyun dedim. Ama bizim duygularımız inkişaf edecek ki asıl Allah'ı öyle tanıyalım. Duyguların inkişaf etmesinin yolu da kişinin fedakarlık yapmasıdır. Sorumluluk almasıdır. Her gün kalbinin aynı ritimle atıp kişinin ruhunun kalibresinin öyle bozulmamasıdır. Her gün kalp aynı ritimde, aynı sorumlulukla atacak ki Allah için bunu yapacağım, Allah için bunu yapacağım. Sahabenin Allah'ı tanıma noktasını sakın gözden kaçırmayın. Sahabe bunları çok iyi okumuş. Hatta ayet inmiş, deveye bakmazlar mı? İş nasıl yaratıldı? Her biri kapısının önünden çıkıp deveye bakmış. Yıllardır bildikleri deveyi Allah'ı tanıma alet ve malzemesine dönüştürmüşler. Sahabe bunları anladıktan sonra duygularını inkişaf ettirmek için tarifsiz bir fedakarlık, tarifsiz bir sorumluluk, tarifsiz bir vazife şuurunun içerisine girmişler. İşin bu kısmı aslan payı. Burayı es geçmemek lazım. Ama olay da buradan başlıyor. Burada da tembellik etmemek lazım. Çok önemli meseleler. Çok önemli. Geçen birisi şöyle diyor. Ya diyor, ben de diyor namaz yok, abdest yok diyor. Arada bir de içerim diyor. Ama aslında dört dörtlük adamım diyor. Ya bende bir lamba var 10 numara ama yanmıyor. Bende bir klima var. Üf, görsem var ya, evi arabayı satır, buraya yatırırsın ama soğutmuyor. Ya şimdi vazifesini yapmıyor ama çok kıymetli. Oldu mu? Oluyor mu? Olmuyor değil mi? Vazifesini yapmayacaksın ama çok kıymetli olacaksın. Niceleri vazifesizlikten şu ömrü telef edip gidiyor. Niceleri. Ölüm yokmuş gibi yaşıyor. Sonra da ölüm geldiğinde sürpriz oldu deniliyor. Değil mi? Allah Allah. Var olanı yok sayarsan sürpriz olur. Ölüm var gibi yaşarsan ölüm sana ne olur? Ceketi çıkarıp bir odadan bir odaya geçmek gibi olur. Bir kıyafeti gardıroba asmak gibi ceset kıyafetini alıp toprak altındaki gardıroba asmak gibi olur. Bir insan ölüm meselesini halletmeden de bu dünyada mutlu olması mümkün değildir. Tevhid iki çeşittir. Birinci şeklindeki ami ve zahiri dediğimiz tevhidde bir insan bunları okumayı asla çözemez. İkinci şekli olan hakiki, yani tahkiki tevhidde ancak insan bunları okumayı öğrenebilir. Bunları okumanın önemini zaten sizin ders boyunca nazarınıza bıraktım. Yani bunları okumadıktan sonra insanlık derecen yerlerde sürünüyor. Allah muhafaza olsun. Üstad Hazretleri bu iki çeşit tevhidi 22. sözde bahsediyor. Benim de size bir parça okumam lazım. Tevhide de bu ders için şunu diyelim, çok yakışır. Allah'ı birleme sanatı. Tevhid, Allah'ı birleme sanatı. Yani bir sarı çiçek görüyorsunuz ve bütün kainat Allah'a ait diyorsunuz. Yani ne kadar güzel bir birleme değil mi? Demek ki tevhid ne oldu? Allah'ı birleme sanatı oldu. Tevhid iki çeşittir. Biri tevhidi ami ve zahiridir ki, derecesi düşük olan, taklidi iman dediğimiz, Cenab-ı Hak birdir, şeriki, naziri, benzeri yoktur, bu kainat O'nundur der, bu tevhide sahip olur. Anladınız mı birinciyi? Ne diyor birinci? Sadece Allah vardır, kainatta O'nundur, şeriki, naziri de yoktur diyor. Şimdi Mersin'e 1000 tır kumaş gelse, 1000 tır. Ve Mersin'de de büyük tekstilci sadece bir tane var, tekstilci Ali. Biz o 1000 tır kumaşın sahibinin kim olduğunu tahmin edip bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Ya bu kadar büyük kumaş geldiyse, gelse tekstilci Ali'ye gelmiştir. Zahiri tevhid bu. Bu kadar büyüğü ancak Ali Ağa alır demek. Peki o tırlar yanaştıktan sonra köyden birisi gelip, ya bu tırlar Ali Ağa'nın falanmış ama bak bu içerisindeki koli benim, bir koli kumaş bana aittir dese, alsa götürse. Sen zıttını ispatlayabilir misin bunun? İspatlayamazsın. Neden? Kolilerin üstündeki mührü
okuma ve yazmayı bilmiyoruz. Şey oturdu değil mi kafana? Tabii canım, sağlığı Allah verir diyor. Ama hastalık gidince bir doktoru, bir ilacı ana merkez belliyor. Bak bir parçayı aldı, ne yaptı? Ya bu parça onun durdu. Neden? Okuma ve yazma olmuyor. Tabii canım rezakallah, ya bu konuda zaten anlaşamadığımız kimse yok ki. Ama hal hareket tavırlara bak. Kapıdan giren müşteriye haşa Allah gibi davranıyor. Ne oldu? Bir tane koli alındı. Bir koli dediğimi anladınız mı? O giren müşteri ve o yapacağın iş. Ve ne oldu? Okumayı bilmediğinden dolayı birisi geldi. Bu meseleler benim elimden dönüyor. Yani bu bana aittir dedi ve sen de okumayı bilmediğinden zıttını ispatlayamadın. Bu imanın ateşi bir rüzgarda söner. Zübeyir abi öyle söylüyor. İkinci tevhid-i hakikidir ki her şey üstünde sikkeyi kudretini ve hatemi rububiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun desti kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir veç ile hiçbir şeriki ve muhini olmadığına, hem uluhiyetinde yok hem rububiyetinde yok. Bir ülkeyi bir sultan yönetse sultanın uluhiyetinde ortağı var mıdır? Yoktur. Rububiyetinde var mıdır? Vardır. Sultan bütün her yeri tek başına icraat yapabilir mi? Vezirden muhtara kadar tamamı onun icraatının ortaklarıdır. Allah böyle değildir. Bir yağmur tanesini de bir galaksiyi de yaratırken ve idare ederken ve an onun üzerinde değişiklikler yaparken zerre kadar bir ortağa haşa ve kella ihtiyaç duymaz. Onun sultanlığı böyle. İyi anlamak lazım. Ne uluhiyetinde ne de rububiyetinde, yani icraatında en ufak elin karışmasına şirk diyor. Bütün tır bunun da bir koli bunundur dersen sıkıntı çıkıyor, anlıyor musun? Şuhuda yakın bir yakinle tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Birinci imanı anladınız mı? Zahiri imanı. Hakiki imanda ne yapıyor? Tırlar geliyor ve tırların üzerinde marka okumayı biliyor mu? Okuyor. Mühür okuyor. Açıyor içinde kolilerde aynı ismi okuyor. Kolileri açıyor içinde kumaşlarda aynı ismi okuyor. Kumaşlara bir bakıyor ki iplikte bile aynı isim yazıyor. Biri gelse bu koli benim hemşerim dese, ne kolisi be adam? İpliğe dahi mührünü vurmuş. Senin elin, kudretin bunu almaya yeter mi diye karşı çıkacaktır. Neden? Çünkü okumayı biliyor. Neyince değil mi? İşte hakiki tevhid. Hep tekrar ediyoruz ama icraatlarda bir türlü hatırlayamıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda biraz ruh halimiz değişsin, başkalarından hemen medet bekliyoruz. O başkaları bazen ailemizin içindeki en yakınlar dahi olabiliyor. Fikren itikad ettiğimiz tevhide fiilen muhalefet ediyoruz. İmanımıza zarar veriyoruz. Rızkı başka kapılardan, şifayı başka kapılardan, huzuru başka ellerden bekliyoruz. Peki Allah ne yapıyor? Haşa. O da camide ibadetleri kabul ediyor. Bu hale sokuyoruz değil mi? Allah Allah. İmansız ibadet makbul değildir. İmanın içini bugünkü ders gibi ince tevhid meseleleriyle doldurmadıktan sonra ibadetinin sayısını arttırarak bir yere ulaşmakta zorluk çekebilirsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha masal. Sarı çiçekten bu mana çıkar mı ya? Her gün önümüzde orman var, hiçbir şey okuyamıyoruz. Sarı çiçekten bu mana çıkar mı ya? Ormanın içindeki bütün ürünler soframızın üstüne geliyor, bir de burada oku diye yine okuyamıyoruz. Biri gelip dese ki bu kutu benimdir diye alsa çalsa imanımızdan bir parça, okuyamadığımızdan dolayı sesimizi çıkaramayacağız. Ne derin ders değil mi? Ne ince ders değil mi? Sarı çiçek penceresi. Aman ya Rabbi, inanılmaz değil mi? Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde
son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.